Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir önceki videomda terlik üzerine yaptığım çiçeğin anlatımını yapacağım. Birlikte zaten bunu önceki videoda görmüşsünüzdür. Terliği yapanlar için söylüyorum. Şimdi de diğer eşini aynı renkle birlikte öreceğiz. 3 boyutlu olarak geçiyor. 3D çiçek diye geçiyor. Aramalarda arattığınız zaman da farklı anlatımlarda bulacaksınız. Hemen ipim şöyle, kalan ipim nako pırlanta ile öreceğim. Tığımda 1,75 milim bir tığla 2 numara bir tığla öreceğim. Yine şöyle büyük boy bir inci kullandım. Şu anda aklımda kaç milim olduğunu hatırlamıyorum. O yüzden yanlış bilgi vermek istemiyorum. Siz dilediğiniz yarım inci de kullanabilirsiniz. Farklı şekilde de süsleyebilirsiniz. Hemen başlamak istiyorum. Kanalıma da abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Abonelik ücretsiz. Zil görsellerine de basarak bildirimlerinizi açıp çektiğim videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Öncelikle 7 zincir çekiyorum. Bu ilk yaptığımla birlikte 3, yani ilk attığım düğümle birlikte 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Hemen burada ilk yine attığım düğümü bu şekilde sabitledim. Bu ipimizi de yürüterek temizleyeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çekiyoruz. İpimizi tığımıza dolayıp şu ilk çektiğim zincirden 1, 2, 3, dördüncüye batarak 1, 2, 3 seferde çıkıyorum. Yine tığıma doladım ipimi. Aynı bu boşluk içerisine yine 1, 2, 3 seferde çıkıyorum. Aynı yere tekrar yanına 1, 3 seferde çıktım. Trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Hemen yine ipimi tığıma bir kez dolayıp bu taraftan bakın battığım yer şu kısım. Buradan yine 1, 2, 3 seferde çıktım. Yine ipimin her seferinde bu üçlü trabzan yaptığımızda 3 seferde çıkıyoruz yani. Bir kez dolayıp 3 seferde çıktığımız trabzanlarımız oluyor arkadaşlar. Yine yanına bir trabzan daha yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekip bu şekilde yine 1, 2, 3 seferde çıktım. Tekrar başını tığa dolayıp 1, 2, 3 aynı yere bu şekilde 5 tane motifimiz olacak. Bu aralarda da ikişer tane trabzan şeklinde ilerliyoruz. 4, 5, 6. Siz bu motif sayılarını da daha büyük çiçek istiyorsanız ya da daha ince bir iple yapıyorsanız çoğaltabilirsiniz bu ortadaki bu motifleri. Çiçeklerin yani yaprakların geleceği motifleri. Ben 5 tane yaptım. Nako pırlantaya gayet ideal oldu. Pembe ip de daha kalın bir yapıda olduğu için. Dediğim gibi 6, 7, 8 de ipinizin kalınlığına göre ayarlayabilirsiniz. Yine 3 seferde çıktım. Son olacak. Bu 6 zincirle yapacağım bu yuva. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hemen 3 seferde çıktım. Bakın buraya bir tane şu arkadan ipimi düzeltip 3 seferde çıktım, trabzanı yapıp başta 10 zincir çekmiştik. Bu şekilde tam tepesine batarak bu çektiğim ilk başlarken çektiğim zinciri de trabzan olarak sayıyoruz ve burada tamamlamış olduk. Şimdi yaprak kısımlarına geçiyoruz. Hemen şu altta gördüğünüz
yere sabitledim. Bir zincir çektim arkadaşlar. Burayı ben çakma sık iğne yaptım. 2 3 4. Siz bunu dediğim gibi yine kullandığınız ipe el ayarınıza göre, yani elinizin gevşekliğine, sıklığına göre bu kısmı normal ikili trabzanla da ya da daha fazla sayılarını yaparak da yapabilirsiniz. Tam bu yaptığım ipe, nako pırlantaya uygun oldu bu sayılar. Farklı iplerle siz değiştirebilirsiniz. 4 tane çakma sık iğne yaptım. Hemen burada bakın 2 tane trabzanımız var. İlkinin şöyle alttan direkt geçiş yapıyorum. Çakma sık iğne yaparak yine buraya da 4 tane çakma sık iğne yaptım. Hemen çevirerek bakın, şimdi başladığım yerden önceki trabzan. Şu ipimi arkadan alalım, karışıklık olmasın. En son keseceğiz. Şöyle bakın, bunun da tek kanadını alıyorum. 1 2 3 4. Bu şekilde yani bir yuvarlak oluşturduk. Zaten kendiliğinden bu orta kısmı bir araya toplanıyor. Hemen nerede kaldık şimdi? Bakın, bu altta kalan bizim, şu ipimi kurtarmak istiyorum. Şu kısımdı. Biz ördüğümüzde bu kısmı örmüştük. Şimdi bu üstte 6 zincir çekerek oluşturduğumuz bu yuvamız kaldı. Bu ip boşluğumuz. Direkt buraya hemen trabzan olarak başlıyorum. Bu kısımda ikili trabzan yapıyorum. Geçiş hemen yapıyoruz. 2 3 4 5 trabzan yaptım. 2 zincir çektim. Hemen şu son trabzanın tam tepesine, bu sık iğnenin, bakın nereden battığımı göstermek istiyorum. Tam içerisine batarak sık iğne ile çıkarıyorum. 1 2 3 4 5. Bu şekilde bir görüntü oluştu. Şimdi diğer sıraya geçeceğiz. Bakın hemen şu dibine, arada 2 trabzan vardı ya, bakın 2 trabzan, şu yanındaki trabzan tepesine kaydırmayla birleştirdim ve buraya yine geçiş yaptım. Şu aradaki düz olan, yatay olan kısma yine kaydırmayla geçiş yaptım. Bir zincir çekip 4 tane çakma sık iğne yapıyorum. 2 3 4 ve hemen bu trabzanın ilk kanadına 1 2 3 4. Şimdi zaten bakın, bunu zaten siz de yaptığınızda burada bir tane kalmış olacak. Diğerini bu taraf, diğer kanadına burada yaptığımız 4 çakma sık iğne. Şimdi buraya da bu taraftaki yuvamız için yapıyoruz. 1 2 3 4. 4 tane yaptık. Hemen yine altta kaldı bu 6 zincirlik bölüme yine bir direkt trabzan, 2 trabzan, 2 seferde çıktığımız ikili trabzanla geçiş yapıyoruz. 4 5. Yine 2 zincir çektim, sık iğne ile kapattım. 1 2 3 4 5. Bakın, bu kanadımızı da oluşturduk ve yine bu yanındaki trabzan tepesine kaydırmayla birleştirdim ve yine bu yatay olan 6 zincirlik kısmı altta bırakıyorum arkaya.
yatay olan kısma kaydırmayla geçiş yaptım. Bir zincir çekip 1 2 3 4, hemen yine bu tarafta ikili trabzan olan ilk trabzanın belinden yine 4 tane çakma sık iğnemizi yapıyoruz. Bunu da gösterdiğimde zaten 3 tane motifimizi, yaprağımızı yapmış olacağız. Hemen burada kalan tek trabzanı da yapıp içerisine 4 tane çakma sık iğne örüyoruz. Sonrasında direkt başını alıyoruz ve bu 6 zincirlik boşluğa yine trabzanlarımızı örüyoruz. 5 trabzan yapıyoruz. 2 zincirle bir tepe oluşturuyoruz. Sonra yine 5 trabzanla yaprağımızı tamamlıyoruz. 2 zincir çektim. Yine direkt ortasından sık iğne ile bitirdim. 1 2 3 4 5 ve trabzanın tepesine kaydırma ile birleştirdim. Ben böyle daha sivrilmiş tepeleri daha çok seviyorum. Bunu da bu sık iğne ile yaptığınızda daha güzel oluyor arkadaşlar. Bu şekilde 3 yaprak yaptım. Diğer 2 yaprağını da aynı tarifteki gibi sonuna kadar örelim. Sonrasında çiçeğimiz zaten bitmek üzere, tamamlayacağız. Evet, sonuna geldim. 5. yaprağımı da tamamladım. Ve hemen burada yine bakın şu tam ilk trabzan tepesine kaydırma tekniğiyle sabitledim. İpimi uzun keseceğim ben burada, çünkü terliğe dikmek için burada bir pay bırakacağım. Çekip çıkardım. Sadece ortaya bir tane ince dikerek onu da göstereyim. Şu arkada kalan ipimi de kesip iğneme ipimi takıp geliyorum. Bu şekilde şöyle kısa küçük bir ufak bir boyda ip kesip düğümümü attım. Dediğim gibi siz şu aralara da ben denedim, o da çok güzel olmuştu. Fakat çiçek tarifi vereceğim için çok boncukla süslemek istemedim. Siz yaptığınız zaman babetlerinize veya terlik üzerine bu şekilde çok boncuklu sevenler için de o aralara da çok hoş duruyor boncuk. Onu yapabilirsiniz. Hemen alttan yukarı tarafa iğnemi çıkarıp buradan sadece çok basit karşı taraftan hemen aşağıya, çok uzak yapmıyorum. Sadece şu diplerinden sağlam bir şekilde tutturduğum zaman sadece bu orta boşluğu doldurmak için inciyi kullanıyorum. Bakın gayet hoş. Küçük inciler de yapabilirsiniz. Ortada küçük, tekrar şu yanlarına bir sıra daha inci dikerek de bunu süsleyebilirsiniz. Hemen burada sadece sabitliyorum. Gayet de ipinizin düğümünü sık atarsanız ilk başlangıçta da gayet sağlam bir şekilde olacaktır arkadaşlar. Hemen iğnemi kesip çakmak yardımıyla yakıyorum ve burada zaten polyester bir ip olduğu için temizlenmesi gayet kolay oluyor. Bu şekilde bitirdik çiçeğimizi arkadaşlar. Gayet güzel, şık bir çiçek oldu. Sizler de babetlerinizde kullanabileceğiniz, terliklerde, farklı yerlerde de kullanabileceğiniz toka olarak da çok şık bir çiçek. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.